Evet arkadaşlar, STM32 uygulama serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu uygulamamızda STM32 ile bilgisayar arasında seri haberleşme gerçekleştireceğiz. Uygulamamızdan birazcık bahsedelim. Breadboard üzerine bir tane kırmızı şapkalı buton, bir tane de sarı şapkalı buton koydum. Bunlardan kırmızıya bastığımda bilgisayarda kırmızı ekran, yani kırmızı diye yazacak. Sarıya bastığımda sarı diye yazacak. Uygulamamız genel hatlarıyla böyle. Vakit kaybetmeden malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Bu uygulamamızda 2 adet buton kullanacağız. Bu butonların başına bir tanesinin sarı şapka, bir tanesinin kırmızı şapka geçirdim. Butonlardan gelen bilgiyi okurken parazitleri önlemek için 2 adet 10K direncimiz olacak. 6 adet jumper kablomuz, breadboard'umuz, her zamanki gibi STM32 kartımız, bunu programlamak için kablomuz. Bu kadar. Şimdi montajlama kısmına geçebiliriz. Montajı yapmaya butonları breadboard'a takarak başlıyorum. Sarı şapkalı olan butonu breadboard'a takıyorum. Kırmızıyı birazcık berisine takıyorum. Butonları taktıktan sonra jumper kabloları takarak devam ediyorum. Şimdi burada çok fazla jumper kablo olacağı için bunları bir hat beslemesi şeklinde bu taraftan 5 voltluk hattı besleyeceğim. Diğer taraftan da şu hattan da GND'ye bağlayıp eksi hattı besleyeceğim. Bu 5 voltluk kısımdan bir jumper kabloyla bana göre butonun sol üst köşesindeki bacağına bir jumper kablo takıyorum. Aynı şekilde kırmızıya da 5 voltluk hattan bir jumper kablo takıyorum. Bunları taktıktan sonra bu taktığım kabloların bacakların çaprazında kalan bacaklara birer 10K'lık direnç takıyorum. Bu 10K'lık dirençlerin bir bacağını bu butonun sağ alt bacağındaki hatta takıyorum. Diğer bacağını da eksi hatta bağlıyorum. Aynısını bu kırmızı buton içinde yapıyorum. Bir bacağını butonla aynı hatta takıyorum. Diğerini eksi hatta takıyorum. Bu parazit önleme işine yarayacak. Buradan basmadığımız zaman da bastı bilgisi gitmemesi için. Şimdi bu direnç taktığımız bacaklardan bir adet jumper kablo bağlayıp bunları STM32 kartımıza götüreceğiz. Örneğin sarı butona taktığımız jumper kabloyu D12 pinle takıyorum. Kırmızı da aynı şekilde bir adet jumper kablo takıyorum. Bunu da D11 pinle takıyorum. Bu açıkta bıraktığımız 5 voltla GND hattını da bağlıyorum. Buradan en alttan 1, 2, 3, 4, 4. 5 volt pinle takıyorum. Aynı şekilde bunu da hemen onun altındaki GND'ye taktığım zaman bağlamış oluyorum. Devreye besleme gerilimlerini vermiş oluyorum. Şimdi STM32'nin programlama kablosunu takıyorum. Şimdi bunu bilgisayara takarak yazılım kısmına geçebiliriz. Programlama kablomuzu bilgisayara takıyoruz. Kartımıza güç geldi. Şimdi yazılım kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kartımızı bilgisayara bağladık. Default olarak bu ekran karşımıza çıkıyor. Bunu aşağıya attım. Hemen kodu yazacağımız STM32 IDE'yi açıyorum. Burada uzantısı var. Bununla ilgili gerekli uyarı yapmıştım. Burada Türkçe karakter olmaması gerekiyor. Açıldı programımız. Hemen sol tarafta New diyorum. STM32 Project diyorum. Şimdi bunu dedikten sonra yeni bir projemiz adım adım başlıyor. Biraz bu yüklenme kısımları birazcık zaman alıyor. Ufak bir zaman alacak, onu bekleyelim. Sonra adım adım kurarak devam edelim. Şimdi burada karşımıza hangi kart üzerinden bunu yapacağımızı seçmemizi istiyor. Board Selector kısmına geldim. Favorili kartıma geliyorum. Tıkladım. Next dedim. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Projenin ismini girmem gerekiyor. Projemizin ismi seri boşluk haberleşme olsun. Finish diyorum. Yes dedim. Evet, açıldı. İlk başta burada pin bacaklarımızı tanımlayarak başlayacağız. Bunu şöyle göstereyim. Ben kendime bir PDF yapmıştım. Hangi pin bacağının ne olduğuna dair.
internetten kesip buraya koydum. Burada biz pin bacaklarına D12 ve D11'e taktık. Bunların da karşılığı PA6 ve PA7. Bunları GPIO input olarak tanımlayacağım. Çünkü ben buraya bir veri gönderdiğimde bilgisayarda bana karşılığını göstermesini isteyeceğim. PA6'yı GPIO input olarak tanımladım. PA7'yi de GPIO input olarak tanımladım ve kaydet dedim. Yes diyorum. Bunu dediğimizde main C dosyası açılıyor. Kaydettiği başlığında da oradaki yaptığım kaydettiklerimi ona uygun bir main C dosyası olarak açıyor. Şimdi burada ilk başta int main void kısmının içerisine tanımlamalar yapacağım. Bu tanımlamalar benim işte hani hangi pine hangisini takacağımı birazcık da hani ben kendimi anlayabilmem için veya işte kendime belki hani kodum uzun olursa ben kendimi anlayacağım şekilde bir tanımlama yapmak adına yapıyorum. Yoksa bunları yapmasanız da olur. Burada define port A diyorum. Bu neyin tanımlaması olsun? GPIO A'nın tanımlaması olsun. Sonra indim alta. Aynı şekilde define pin 6 olsun. Bu da GPIO alt tere pin alt tere altını tanımlaması olsun. Hem kısaltmış da oluruz. Define bu da pin 7 boşluk GPIO alt tere pin alt tere bu da 7 olsun. 7 olsun. Bu şekilde tanımlamalarımızı yapmış olduk. Şimdi while kısmının içerisine geliyorum. Burada da kodumuzu yazacağız. Başta değişkenleri yazarak başlayalım. Değişken olarak uint tipindeki değişkeni kullanıyorum. Uint 8 alt tire t yellow diyorum. Bizim burada kullanacağımız işte butonlar sarı ve yeşil. Hani o değişkenlerimiz de onlara uygun olsun diye. Köşeli parantez dedim. Eşittir diyorum. Çift tırnak sarı. Sonra bir ünlem işareti koyayım. Ters slash r ters slash n diyorum. Bu da sanki hani bu yazıyı ekrana yazdıktan sonra bir alt satıra geçmesi gibi enter tuşuna basmışız gibi vermesi için ters slash r ters slash n diyorum. Sonra noktalı virgül alt satıra indim. Tekrar uint 8 alt tire t diyorum. Bu sefer de red diyorum. Köşeli parantez eşittir çift tırnak burada da kırmızı yazsın. Ünlem işareti ters slash r ters slash n diyorum. Noktalı virgül deyip burayı bitiriyorum. Şimdi değişken tanımlayacağız. Bu değişkenlerde int tipinde bir değişken olacak. Bu da D12. Şimdi buradakini ne için yapıyorum? Burada da biz butona bastığımızda bu o pinde oluşan değeri D12 değişkenine atması için bunu hal kütüphanesi yardımıyla hal GPIO read pin diyorum. Yani şu an yazacağım buraya göstereceğim, işaret edeceğim pini okuyup D12 değişkenine atmasını istiyorum. Parantez açtım. Port A diyorum. Bu port A yukarıda tanımladığımız GPIO-A'nın aynısı bu. Yukarıda tanımlamayıp gelip buraya GPIO-A'da yazabilirdiniz. Virgül pin 6 noktalı virgül. Bu yazdığımın aynısını kopyalayıp Ctrl C Ctrl V bunu bu şekilde şunu da pin 7 diyorum. Burayı da D11 yapıyorum. Biz 11 ve 12'nin bu D11 ve D12'nin sebebi de hani biz pin olarak D11 ve D12 bacaklarını kullandık. Onu da anımsatması adına bu değişkenleri kullanmayı tercih ettim. Burada da pin 6 ve pin 7 bizim bu bacaklardaki P6, PA7 bacakları temsilen oradalar. Bunların tanımlamasını zaten o main void'ün içerisinde yaptım.
Şimdi PA7'yi D11 olarak, PA6'yı da D12 olarak tanımladım. Burada da pin 6 D12, pin 7 de D11. Bu atamayı yaptıktan sonra şimdi koşul kısmımıza geliyoruz. Burada biz ne istiyoruz? Örneğin sarı butona bastığımızda ekranda sarı basıldı yazsın. Kırmızıya basıldığında da kırmızı yazsın. Şimdi burada bir koşul söz konusu. Bunun için if kullanmamız gerekiyor. Başlayalım. If parantez açtım. D12 eşit boşluk set diyorum. Yani D12 pini setse, ondan sonra süslü parantez işte alta inip bu olsun şeklinde yazmaya devam ediyorum. Buradan hal kütüphanesinden yararlanarak bir seri haberleşme yapacağım için hal uart alt tire transmit diyorum. Parantez açıyorum. V diyorum. H uart 2 diyorum. Alt tire. Önce yellow yapalım. Burada D12 pini P6. Biz D12'ye sarı butonu bağlamıştık. Yellow diyorum. Virgül. Sonra size of. Burada içerisine değişken yazıyorum. Yellow. Şuraya bir tane boşluk bırakayım. Birbirine içerisine girmesin. Buraya virgül koyuyorum. Sonra büyük harflerle hal alt tire max alt tire delay diyorum. Sonra noktalı virgül deyip alt tarafa iniyorum. Burada da butona bastığımızda eğer bir gecikme koymazsak ne kadar hızlı yazdırabiliyorsa o kadar hızlı şekilde yazdıracak. Onu da istemiyoruz. Burada biz bastığımızda küçük bir gecikmeyle mesela 300 milisaniye yazalım. 300 milisaniye arda arda eğer hala basılsa tekrar 300 milisaniye sonra tekrar yazsın. Bu şekilde bir döngü oluşturalım. Alt tire delay 300 diyorum. Ben 300 milisaniye yaptım. Siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Noktalı virgül. Şimdi burada D12 pinine sinyal geldiği zaman ekranda sarı yazacak. Şimdi alta inelim. Burada da diğer buton için yapalım. If dedim. D11 eşit set diyorum. Sonra süslü parantezimi açıyorum. İndim alt tarafa. Burada da yukarıda yazdığımızın aynısını yazacağız. Onun için kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da şöyle düzenleyelim. Aynı yere getirelim. Değiştireceğimiz kısımlar sadece değişkenlerin olduğu kısımlar. Yellow yazan kısımları red'e çeviriyorum. Evet. Bu kadar. Kodumuzun sonuna gelmiş olduk. Yazacaklarımız bu kadar. Şimdi bunları bir derleyelim. Bakalım bir hata var mı yok mu? Onu bir gözlemleyelim. Herhangi bir hata veya uyarı vermedi. Şimdi bu kodumuzu yükleyelim. OK diyorum. Bir değişiklik yapmıyorum. Evet, kodumuz başarıyla yüklendi. Şimdi biz bu butonlara bastığında hangi ekranda bunları göreceğiz? Bunun için de ben Serial Debug diye bir program kullanıyorum. Tavsiye ederim. Microsoft'un bir ürünü. Ben çok beğenerek, severek, kolay bir şekilde kullanabiliyorum. Burada portu seçeceğiz. Zaten kendisi de programda yardımcı oluyor bize. Hangi porta ne takılı olduğunu gösteriyor. STM32'yi seçiyoruz. Bu baud hızı da 115.200 olacak. 9.600 vesaire yaparsanız burada farklı şeyler görürsünüz. 115.200 olacak. Open diyorum. Başlattım. Şimdi ben butonlara bastığımda örneğin mesela sarı butona basıyorum. Sarı yazıyor. O 300 milisaniye gecikmeyle. Kırmızıya basıyorum. Kırmızı yazıyor. Her ikisini aynı anda basarsam mesela şimdi şey yapacak. Yukarıdan aşağı okuyacak. Önce hangisi, sonra hangisi. Örneğin biz yukarıda sarı yazmıştık. Sarıyı yazdıracak. Sonra alta indiğinde kırmızıyı yazdıracak. Eğer biz orada mesela if şeklinde değil de else if şeklinde yapsaydık bu sefer bir tanesi tutunacaktı. Sadece onu yazdıracaktı. Çünkü birine girdiği zaman diğerini yazdırmayacaktı. Biz if şeklinde yaptığımızda da her ikisine bastığımızda sırasıyla yukarıdan aşağı önce sarı sonra kırmızı, önce sarı sonra kırmızıyı yazdırıyor. Bıraktım. Gördüğünüz gibi kodumuz başarıyla çalışıyor. Evet arkadaşlar,
bir uygulamamızın daha sonuna geldik. Uygulama yaparken aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara mutlaka yazın. İyi çalışmalar dilerim.